bir sonraki durak sonsuz ateş yani Vjejnavatra. Vjejnavatra 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946 yılında Nazilerin ve Hırvatların işgalinden kurtulmasına binaen yapılmış olan bir anıt. ...1946 yılından beri uygun şekilde yanmaya devam eden Saraybosna'da, daha doğrusu Bosna Hersek'te kentin Naziler ve Hırvatlar tarafından hayatını kaybeden insanlar adına ve kentin işgalden kurtulması adına yapılmış olan bu anıtımız Vjejnavatra yani Sonsuz Ateş anıtı sadece Bosna Savaşı zamanında yanmamış. Sonsuz Ateş bu zamanlarda kentte yaşanan yakıt sıkıntısı sebebiyle sönmüş, yakılamamış. Bunun dışında Bosna Savaşı zamanı dışında hep düzenli bir şekilde bu sonsuz ateş yakılmış. Sizce bu nedir? Bu görmüş olduğunuz mermerin üstüne böyle kırmızı bir şeyler dökmüşler gibi değil mi? Ya da bu ne? Yapım hatası mı? Yerlere şeyleri döşerken yanlışlıkla mı olmuş? Böyle düşünüyorsanız tabii ki de yanılıyorsunuz. Bunun ismi Sarajevo Rose yani Sarajevo Rose yani Saraybosna gülü. Bunun anlamı şu. Saraybosna Bosna Savaşı'ndayken Sırplar tarafından şehre devamlı sık sık havan veya top atılıyordu. Tabii bu havanlar havada asılı kalmıyor. Bir yere düşüyor. Düştüğü yerde de insanların hayatını yitirmesine sebep oluyor. İnsanların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bu görmüş olduğunuz Saraybosna Gölü de bunlardan birisi aslında. Bosna Savaşı esnasında Ferhadiye Caddesi'nin hemen biraz dışında şehre bir havan düşmüş ve çok fazla insan hayatını kaybetmiş Bosna Savaşı'nda derken adam hiç umurunda olmadı. Bastı geçti üstünden. Bu da onlardan bir diğeri aslında. Havanın düştüğü ve insanların yaşamını kaybettiği yere böyle bir işaret bırakmışlar. Bence oldukça anlamlı. Tabii bazı insanlar bunun anlamını pek anlamayıp üstüne basıp geçse dahi böyle şeyleri şehirde görebilmek hem üzücü hem de güzel. Şimdi Saraybosna'da Ferhadiye Caddesi'ni geçtikten sonra Vjejnavatra yani sönmeyen ateşi oraya gelmeden bir binaya rastladım. Çok güzel mimarisi olan bu binanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bir 5 saniye şöyle bir düşünelim bakalım. Burası ne olabilir? Bu binanın eski, çok belli yani eski, mimarisi çok muazzam. Sizce burası ne olabilir? Bence müze derdim. Ama öyle düşünüyorsanız yanıldınız. Burasının belediye binası olduğunu düşünüyorsanız yine yanıldınız. Buranın bir müze olduğunu düşünüyorsanız yine yanıldınız. Cevap veriyorum. Çok eski, çok muazzam mimariye sahip olan, görünüşü çok güzel olan burası yani Gradska Tržnica. Burası ne biliyor musunuz? Burası şehrin tarihi pazar çarşısıymış. Evet. Burası bir pazar binası. Böyle tarihi bir bina yapmışlar. Ama sadece içeride ne satılıyor size söyleyeyim. Et satılıyor, süt satılıyor, peynir satılıyor. İnanmıyorsanız gelin göstereyim. Bu muazzam binanın içine girdiğimde gözlerime inanamadım. Çünkü hakikaten gördüğünüz gibi burası bir kent pazarı. Evet. Bu tarihi bina aslında bir kent pazarıymış. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit biftekli bilmem neydi et satılıyor. Bilmiyorum, bana çok garip geldi yani böyle eski böyle tarihi bir binanın içerisinde ne olabilir diye düşündüğümde
Herhalde müze olabilir falan derdim yani. Müzeydi, işte heykeldi, resimdi, sanattı falan derken ne çıktı? Et çıktı. Sığır eti, biftek, kuzu eti bilmem ne. Bilmiyorum, bana çok garip geldi yani. Hakikaten Bosna çok ilginç. Saraybosna gezime kaldığım yerden devam ediyorum. Bir sonraki durak Zuta Tabzia, yani Yellow Fortress. Türkçesi ise Sarıkale. Sarıkale 1727 ila Sarıkale 1727 ila 1739 yılları arasında, ki artık kaleden pek fazla bir şey geriye kalmamış ve maalesef çok da iyi bakılmamış. Ama bu kale 1727 ila 1739 yılları arasında Ahmet Paşa ve Rüstem Paşa Skoljak tarafından inşa ettirilen bir kale. Baş çarşının gerisinde. Şehitler Mezarlığı'nın, ki görülüyor bakıldığında, Şehitler Mezarlığı'nın ise hemen yukarısında yer alan bir kale. Jekovac isimli bir bölgede yer alan bu kale, su rezervlerinin, şu Latin Köprüsü'nün olduğu yer, böyle gidiyor. Su rezervlerinin de yakın olmasıyla önem taşıyormuş. 1878 yılında Avusturya Macaristan birlikleri tarafından savunma amaçlı da kullanılmış olan bu Sarıkale çok fazla kez hasar görmüş ve birkaç kez de yeniden inşa edilmiş. En son yapılan yenileme inşaatıyla 1998 yılında kendini yeniden tarihe geri sokmuş. Ama tarih sayfalarında yeniden yer alan bu kale pek de eski ihtişamını koruyamamış. Eski ihtişamını koruyamayan bu kalenin böyle bir acı geçmişi var. Ama bu kalenin tepesinden güzel şehir Saraybosna'yı büyük bir zevkle de izleyebilirsiniz. Şu an tam olarak Saraybosna'yı izliyorsunuz ve Saraybosna'nın her yerini görebiliyorsunuz. Ben Saraybosna hakkında işte şurası nasıl, burası nasıl, işte sana Saraybosna, işte sana Zuta Tabia, Yellow Fortress, yani Sarıkale.